Eliyer TV konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Çok Bizler güzel. de iyiyiz. Eliyer'in dönüm noktalarından bahsedebilir misiniz Metin Bey? Tamam. Ama bak ondan önce sana bizim anlattığımız bu dönemlerde dünya nelerle uğraşıyordu onu bir anlatayım. Mesela Türkiye'ye ilk PC 83'te geliyor. Biz 84'te kuruyoruz şirketi. Mesela Windows 3.0 ne zaman geliyor? 1990. Windows yok yani DOS var o zaman. Ondan sonra internet ne zaman geliyor? 1993. İnternet yok. İlk cep telefonu bir sene sonra geliyor. 1994. Ondan sonra akıllı cep telefonu geliyor. Ne zaman? 2009. Yani aslında biz çok heyecan verici bir dönemde yaşadığımızı düşünüyorum böyle olunca. Çünkü 1980'den şimdiye kadar neler olmuş? Ne kadar çok şey değişmiş. Dönüm noktalarına gelelim. Şimdi birinci dönüm noktası tabii ki şişe cam desteğiyle bizim endüstriyel otomasyona geçişimiz oldu. İkinci dönüm noktası bence bizim harman sistemleri yapmaya başlamamız oldu cam sanayi için. O da gene biz böyle birçok cam sektöründe şişe cama birçok otomasyon işi yaparken o zaman şişe camın harman hazırlama sistemleri Amerikalı bir firma tarafından yapılıyordu ve onlar da biraz eskimişti. Onları değiştirmek istiyorlardı ve bizden teklif istediler bunları nasıl yaparız diye. Biz de teklif verdik, o ihaleleri aldık. 1900 herhalde 89 civarıdır. 2 tane harman hazırlama sistemi işe aldık şişe camdan. Onları yaptık. Onları yaparken ilk defa PC kullanacağız dedik. PC olacak. PC'de bütün reçeteleri gireceksiniz. Bir tuşa basacaksınız. Harman hazırlanacak falan dedik. O zaman bu Amerikalı firmanın yaptığı sistemde böyle bir özellik yoktu. Tartım modülleri, cihazları vardı. Ve onları da değiştirecektik. Teklifimizin içindeydi. Onları yaptık. O dediklerimizi yaptık ama ilk defa bilgisayar kullanıyorduk o dönemde. İlk başta çok zorlandık. Bir tane bilgisayar satın aldık. Nasıl yapacağımızı bilemedik. Fakat sonra arkadaşlarımızdan da destek aldık. O sırada bilgisayar yazılımıyla uğraşan arkadaşlarımız vardı. Onlardan destek aldık. Sonra Necat'ın o konulara girmesiyle güzel bir SCADA sistemi, kendi SCADA sistemimizi yaratmış olduk. Ve ondan sonra harman hazırlama sistemleri de yapmaya başladık şişe camda. Bence bu daha ileride bizim için önemli bir dönüm noktası olacaktır. Tabii bu dönemde hep proje yapıyoruz. Yani şişe cam ne isterse onu yapıyoruz. Şuraya bir otomasyon sistemi diyor, onu yapıyoruz. Bu arada şunu da hatırlatayım. Endüstri 3.0 1970 yılında zaten dünyada başlıyor. Yani otomasyon çağı 70'te başlıyor. Bu da bizim bir şansımız. O sırada çünkü artık çok yeni bu. Ve yurt dışından gelen sistemler de tabii ki çok pahalı. Dolayısıyla biz hani müşteri bulabiliyoruz yaptığımız işlere. Ve harman işlerini yaparken de adım adım ya işte önce sırf otomasyon kısmını yaparken ya bunun elektrik panoları da var, güç panoları da var. Onları niye yapmıyorsunuz konusu gündeme geliyor. Hadi onları öğrenmeye başlıyoruz. Güç panosu, elektrik panosu tasarlama, üretim işlerini öğreniyoruz. Sonra diyorlar ki bunun ama kantarı var, konveyörü var, mekaniği var. Onları da yapmanız lazım diyorlar. İşte yurt dışındaki rakipleriniz bunları yapıyor diyorlar. O zaman biz de yapacağız diyoruz falan. Önceleri bu işleri yapan Türkiye'deki diğer firmalarla birlikte birkaç tane proje yapıyoruz ama bu istediğimiz kaliteye bizi götürmüyor. Bir de kurumsal hafıza olmuyor. Yani şimdi bu tür sistemleri kurduğunuz zaman bazı hatalar yapabiliyorsunuz ve o hatayı bir sonraki sistemde tekrarlamamanız lazım.
Ama biz o kurumsal hafızayı ancak kendimiz bu işleri yaparsak kendi bünyemizde tutabiliriz diye düşündüğümüz için bir dönem sonra da artık bunun bütün mekanik tasarımını, her şeyini, harman hazırlama sistemlerini yapmaya başlıyoruz. Biz bir taraftan bunlarla uğraşırken tabii o sırada çok dağınık vaziyetteyiz. Yani her türlü otomasyon işinde yapıyoruz bir taraftan. Fırın kontrol sistemi de yapıyoruz istedikleri zaman. Kalite kontrol sistemleri yapıyoruz. Ürün sayma sistemleri yapıyoruz falan. İhtiyacı içindeyiz. Yani bizim büyümek için biraz da tekrarlanabilir bir şeyler yapmamız lazım. Yani her seferinde Ar-Ge nereye kadar şeklinde. Yani biraz da böyle yaptığımız bir şeyi birkaç tane satalım ki biraz da para kazanalım meselesi gündeme geliyor. O zaman diyoruz ki tekstil sektörü Türkiye'de o sırada çok büyüyor ve hakikaten de otomasyona çok ihtiyaç var. Ve o zaman Timuçin de bize dahil oluyor ve onun da çalışmalarıyla tekstil sektörüne cihazlar geliştirmeye başlıyoruz. Adım adım işte ilk başta geliştirdiğimiz cihazlar tabii yabancı cihazlar var. Onların yanında bizim cihazlar girince şunu da bir deneyin, para da istemiyoruz noktasındayız. Onu bile müşteriler yok biz denemeyelim, işimiz var, gücümüz var noktasından. Adım adım işte bugünlere geldik. Yani bugün artık hani Türkiye'de, dünyada bizim tekstildeki cihazlarımız, hani sen de biliyorsun, hani sektörün ilk üçün, dünyada herhalde ilk 3-4'teyiz. Evet. Onu yapmaya başlıyoruz. Bence bu da bir dönüm noktası. Yani 1990'lı yıllarda dönüm noktalarından biri de bu. Sonraki dönüm noktamız geliyoruz 96'lı yıllara, cihaz satıyoruz boyahanelere, tekstil boyahanelerine. Fakat orada bizim cihazlar kimyasal, toz kimyasal, sıvı kimyasal birçok tartım, dozajlama ve transfer makineleri var. Ve bunlar da gene hep işte İtalyanlar, Almanlar vesaire tarafından üretilmiş makineler. Onlarla iletişime geçmesi gerekiyor bizim cihazların ki tam otomatik olarak işlerini yapabilsinler. Aslında bu şu anda Endüstri 4.0'da konuşulan konu. Yani makinelerin birbiriyle konuşması Endüstri 4.0'ın konusu ama biz ondan daha önce tekstil boyahanelerinde buna ihtiyaç olduğu için bu haberleşmeye de ihtiyaç var. O zaman tabii bu haberleşmeyi yapmak için onların protokolünü, iletişim protokollerini bilmemiz lazım. Yani o makineler hangi dilde konuşuyorlar? Biz onlara ne dersek bize istediğimiz kimyasalı verirler, yollarlar. Bunları bilmediğimiz için firmalara soruyoruz. Diyoruz ki ya bize bunları dokümante edin ki bizim cihazlarımız sizin makinelerden kimyasal veya işte boya vesaire alabilsin otomatik olarak dediğimizde Avrupalı rakipler bizim rakip olduğumuzu düşünerek ve bizi bu şekilde engelleyeceklerini düşünerek bu protokolleri vermiyorlar. Biliyor muydun bunu? Bilmiyordum. Bilmiyordun. Vermiyorlar. Tabii bu bizim için, yani onlar için bir stratejik hata. Bizim için tehdit ama fırsata dönüşen bir tehdit. Çünkü o zaman diyoruz ki madem vermiyorsunuz biz de o zaman yaparız yani. Ne yapalım? Otururuz mekatronik makinelerde yaparız diyoruz ve ilk RD96 o şekilde çıkıyor ve 96 yılında çıktığı için de adı RD96. İşte kimyasalı tartan, dozajlayan makine ve bugüne kadar da adım adım o dönüm noktasından sonra o makineyi takip eden diğer makinelerle artık bugün bu alanda da yani cihazlardan sonra ikinci alanımız olan mekatronikte de gene ilk 3-4'teyiz dünyada herhalde. Yani iyi bir konumdayız. Sonra bir dönüm noktası daha var. O da harman sistemlerine gene cam tarafında 2008 yılında diyoruz ki artık biz bu işlerin her şeyini yapıyoruz. İmalat, mekanik, elektronik, elektrik her şeyini yapıyoruz. Bizim artık yavaş yavaş hani yurt dışında da bu konuya odaklandık madem. Daha doğrusu şunu söyleyeyim. Cam sanayinde yaptığımız çok değişik otomasyon işlerini 2008 yılına doğru gelirken artık diyoruz ki biz bunların hepsini yapamayız. Çünkü odaklanmamız gerekiyor.
Biz harman hazırlama sistemlerine odaklanalım ve derinleşelim. Derinleştiğimiz zaman, tek bir alanda odaklandığımız zaman da bunu sadece Türkiye'de yaparak yaşamamız mümkün değil. O zaman bütün dünyada bu işleri yapabilir hale gelelim diyoruz ve işte bu konudaki en iyi fuar yahut da en profesyonel fuar olan Glasstec 2008'de zannediyorum ilk oraya katılıyoruz. Ondan sonra da yavaş yavaş dünyadaki diğer firmaların da ilgisini çekiyoruz ve şimdi işte dünyanın her yerine harman hazırlama sistemi satıyoruz ve o alanda da gene ilk 3 içindeyiz dünyada. Artık mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne yahut da Güney Amerika'daki müşterilerimize mühendislik hizmeti de satmaya başladık. Yani bizden kuracakları harman sistemleri için mühendislik hizmeti de satın alıyorlar. Dolayısıyla memnunuz. Bilgilendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz Metin Bey. Başka bir sorum daha var. Türkiye'yi cam sektörü olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve teknolojinin özellikle Endüstri 4.0 cümlelerinin çokça lanse edildiği fakat bizlerin çok eskiden gelen bir mantalite olarak en azından kendimize bunu iliştirmemiz sonrasında cam sektörünü teknoloji seviyesi olarak nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Bunları da merak ediyoruz. Önce şunu anlatayım, Endüstri 1.0'dan başlayayım. Evet. Endüstri 1.0 buhar makinesinin icadı. Evet. İngiltere'de. Daha sonra Endüstri 2.0 elektrik motorlarının icadıyla makinelerin daha kolay çalışmasını sağlıyor. Daha sonra Endüstri 3.0 1970'te geliyor ve işte bizim dediğimiz hani otomasyon sistemlerinin parladığı dönem. Endüstri 4.0 ise 2011'de ilk temelleri atılan, Almanya'da temeli atılıyor. Bunun amacı da diyorlar ki bizim otomasyon sistemlerimiz var, otomatik çalışan makinelerimiz var. Bunların hepsini Endüstri 3.0'da realize ettik. Şimdi artık bunların birbiriyle konuşması lazım. Birbiriyle haberleşerek tam tüm fabrikanın otomasyonunu, akıllı fabrikaları yapması lazım. İşte bu konseptin içine tabii robotlar da bir yerinden giriyor. Nesnelerin interneti, yani her şeyin işte akıllı sensörler de bu işin içine giriyor. Büyük veri meseleleri de bunun içine giriyor. Çünkü işte makineler birbiriyle haberleşirse, bütün sensörlerden bütün bilgiler de makinelere ulaşırsa, bunlar da cloud'da veya bir yerde büyük veri olarak birleşir. Bunlar da faydalı bilgiye dönüşürse bu işte bizim için Endüstri 4.0'dır diyorlar. Şimdi bu çerçevede bakarsak cam sanayine, cam sanayi yıllardan beri yani tam otomatik çalışan bir yer zaten. Tam otomatik çalışmak zorunda da zaten. Yani bundan önce yani çok önceleri camı diyebiliriz. İşte camı alır, üfler, şişirir vesaire diyebiliriz ama onlar çok eskide kalmış şeyler artık. Tamamen otomatik olarak çalışan sistemler. Tabii ki çok fazla gene işçi var ama o işçiler sadece gözlemci olarak bulunuyorlar. Bakım için bulunuyorlar vesaire. Ama Endüstri 4.0 gözüyle bakarsak, yani Endüstri 3.0'ı çoktan geçmiş. Ama Endüstri 4.0'a geldi mi dersek bazı alanlarda geldi. Yani mesela düz cam çıktığı zaman onu kesen sistemlerden sonra sadece robotlar çalışıyor. Onları alıp paketleme yapan ve öndeki makinelerle konuşan, haberleşerek işte 5 metrelik cam bu pakete, 3 metrelik cam bu pakete diye siparişlere göre onları paketleyen mesela robotlar var, çok hızlı çalışan. Yahut aynı şekilde gene şişe sanayinde çıkan şişelerin paketlemesini yapan robotlar var. Yani robotlar mesela girmiş durumda çoktan. Şimdi yavaş yavaş ama büyük veri meseleleri gündeme geliyor. Çünkü cam fabrikalarındaki bütün verileri eğer toplayabilirsek, toplamak da çok bir şey değil, zor bir şey değil ama bunu analiz edip bir sonuca varabilirsek, bir şeyler öğrenebilirse, yapay zeka vesaire de devreye girerse, buradan prosesi optimize edici, işte çevre açısından, maliyetler açısından
daha iyi çalışma şartları, daha kaliteli cam çıkarma açısından falan bir noktaya gelinebilir diye. Şimdi artık yavaş yavaş oralarda cam sektörü çalışmalar yapıyor. Türkiye'deki cam sektörü diye baktığımızda Türkiye'de en büyük sektörler, yani cam deyince aklımıza birçok şey geliyor. Düz cam geliyor mesela. Düz cam dediğimiz nedir? Pencere camıdır. İşte plazaların camlarıdır vesaire. Aynadır. Ondan sonra otomobil camlarıdır. Güneş paneli camlarıdır. Bunların hepsi düz cam kategorisinde. En büyük alanlardan biri bu. İkinci büyük alanda cam ambalaj denen şey. Yani nedir? Ambalaj malzemesi olarak camın kullanması. Şişe, kavanoz, damacanalar vesaire geliyor. Bu iki alan çok büyük. Bunun dışında tabii züccaciye var. Yani züccaciye, tableware, işte bardak, tabak gibi masamızda olan şeyler var. O da gene önemli bir alan. Fiberglass var. Bu şekilde başka alanlar da var ama biz düz cam ve cam ambalaj diye bakarsak Türkiye çok bu alanlarda büyüyen bir pazar ve bununla orantılı olarak da zaten yatırımlar hızla ilerliyor. Yani düz cam yatırımları, cam ambalaj yatırımları hızla ilerliyor. Sebebi de artık pet şişelerden cam şişelere geçildiği için pazar çok büyüyor. Çok daha da büyüme kapasitesi de var. Buralarda ama yani şunu biliyoruz ki Türkiye bu konuda kendi kendine yetebilecek kapasiteye sahip. Gerek düz cam, gerek cam ambalaj, gerekse züccaciye açısından kendi ihtiyacını karşılıyor. Hatta ihracat da yapabiliyor. Son zamanlarda sıkça duyulan girişimcilik ekosistemiyle ilgili siz de 80'li yıllarda tabii bunu tecrübe etmişsiniz ve şirketimiz bu konuma gelmiş. Gençlere bir takım önerilerde bulunmak isterseniz bunlar neler olurdu acaba? Bunları sormak isteriz. Tamam. Şimdi bence bir kere girişimcilik tarifini biraz çarpıtayım önce. Girişimcilik tamam tanım itibariyle kendi şirketini kurup yeni bir şirketle yeni bir maceraya çıkmak diye tanımlanabilir ama girişimcilik yahut da yaratıcılık diyelim aslında şirket içinde veya mevcut bir şirketin içinde de yapılabilir. İşte inisiyatif alma, yeni çözümler üretme, yaratıcılıklar, bu ille de mühendislik alanında olması gerekmiyor. Pazarlama alanında olabilir, muhasebede olabilir, her yerde olabilir şirket içinde. Zaten artık böyle insanlara ihtiyaç var. Yani firmaların ayakta kalabilmesi için bütün ekibin yaptığı işi hep bir düşünmesi lazım. Ben daha iyisini nasıl yaparım, niye bunu yapıyorum ki, bunu farklı yapsam daha mı iyi olur diye düşünmesi lazım. Bunu önce bir parantez içinde söyleyeyim. Onun dışında tabii ki bizim zamanımızda, yani biz evet istemeden de olsa bir girişimcilik yapmışız. Ya bir firmada çalışmadık. Öyle bir tecrübemiz yok. Ama bizim zamanımızın zorlukları da vardı, kolaylıkları da vardı. Kolaylığı şuydu, işte dediğimiz gibi Endüstri 3.0 gündemdeydi. Yurt dışından gelen otomasyon sistemleri çok pahalıydı. Türkiye bu alanda çok açıktı ve o zaman hani biz sıfırdan bir sistem yapıyorduk ve başarılı oluyorduk. Müşterimiz de mutlu oluyordu. Ama şimdiki zamanda artık bilgiye ulaşım çok kolay. Yurt dışından alternatif cihazların, sistemlerin gelmesi çok kolay. Mesela bizim zamanımızda aşırı bir fiyat farkı vardı. Ama şimdi artık dışarıdan gelen ürünler de yaklaşık yakın maliyetlerde gelebiliyorlar. Bu şartlarda o zaman müşterilerimiz de şunu soruyor tabii. Bundan önce yaptın mı iş diyecektir girişimcilere. Yani sen tamam şu sistemi bana teklif ediyorsun ama yapmış olduğun bir sistem var mı diyecektir. İşte zaten ilk siparişi almak bu noktada çok zor. Evet. Çalışanı var mı diye sorarlar hatta bizlere bile. Çalışan sistemin var mı? İsteriz. Tabii. Bu nerede çalışıyor? Bir gidelim görelim. Bir gidelim görelim derler. Şimdi bizim böyle bir lüksümüz vardı. Yani kimse bize sormuyordu o zaman. Biz de yaparız diyorduk. Yapıyorduk da. Böyle bir zorluk var. Ama diğer taraftan
Şimdi bilgiye ulaşım daha kolay. Her şeyi yapmak daha kolay. Ve parasal destek açısından da, yani bir fikrin varsa bunu destekleyecek birilerine ulaşman da kolay. Devlet desteği olabilir, firmaların desteği olabilir. Böyle de kolaylıkları var. Bizim zamanımızda da o yoktu. Şimdi bunlar var. Dolayısıyla bu artılar eksiler birbirini götürür. Yani benzer bir zorluktadır diyebiliriz. Ama benim tavsiyem girişimcilere, yalnız yola çıkmayın. Yani aynı dağcılar gibi. Dağcılara da o söylenir. Tek başına dağa çıkmayacaksın. Mutlaka bir iki arkadaşı olması lazım. Bizim mesela şöyle bir hatamız olmuştu. Biz tamam iyi mühendislerdik, güzel şeyler yapıyorduk. Ama hiç kafamız şeye çalışmıyordu. Yani bu nasıl satılır? Bunu satmak için ne yapmak lazım? Bu yaptığımızı nasıl duyururuz? Yahut da böyle bir işletmeyi nasıl kurarız? Bu feasible mı, değil mi? Bunun biz analizini yaptık mı? İşte nereye satacağız bu yaptığımızı, kim alır falan. Yani bunları hiç düşünmüyorduk. Bizim amacımız şeydi, yani yapalım. Yapıyorduk sonra, yaptık oldu tamam diyorduk. Zevkimiz bitiyordu orada, başka şeyler yapmaya kalkışıyorduk. O nedenle aslında bu tür girişimcilerin yanında bir de bir arkadaşları olsa, güvendikleri bir arkadaşları, o işin bu taraflarını da düşünüyor olsa çok daha dengeli bir şey olur. Çok daha dengeli bir girişim olur diye düşünüyorum. Bundan daha fazla sır veremem. Teşekkür ediyoruz. Bizler işimiz gereği dünyanın birçok yerine seyahatlerde bulunuyoruz. Ürünlerimiz, geliştirdiğimiz sistemlerimiz dünyanın her tarafında çalışıyor. Bunlar sizin için neler ifade ediyor? Hatta biz kendi içimizde Eliar'da güneş batmaz diyoruz. Aynen. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi, hissiyatlarınızı da duymak isteriz. Üzerinde güneş batmayan şirket. Çünkü zaman zaman dünyanın her yerinde arkadaşlarımız oluyor, şantiyelerimiz oluyor. Mesela bugün bile Hindistan'da bir şantiyemiz var, Gürcistan'da bir şantiyemiz var. Zaman zaman Arjantin'de oluyor. Tekstilde de şimdi kim bilir arkadaşlarımız nerelerdedir. Tabii yaptığımız iş hepimiz için, yani bütün arkadaşlarımız için çok tatmin edici bir iş mesleki olarak. Bir kere bizim ülkemize de katkımız bizi mutlu ediyor. Yani Eliar'ın ülkeye katkısına baktığımız zaman 3 aşamada katkı sağlıyoruz biz. Biz ihracat yaparak katkı sağlıyoruz. İkincisi ithal edilecek bazı şeyleri biz sağladığımız için ülkeye yapılan ithalatı da bir miktar engellemiş ve döviz çıkışını sınırlamış oluyoruz, kontrol etmiş oluyoruz. Üçüncüsü de biz bu işleri yapmadan önce mesela tekstildeki boyama bilgisayarları, boyama cihazları fiyatları müthiş yüksekti. Çok yüksek fiyatlara Türkiye'ye geliyordu. Biz yapmaya başladıktan sonra onlar da düşmeye başladı. O açıdan da yani biz satmasak da dışarıdan da gelse bizim sayemizde cihazların, makinelerin, sistemlerin ülkeye girişinde fiyatlar daha aşağıda oluyor. Eliar'ın böyle bir katkısı oluyor. 3 aşamalı bir katkımız var. Diğer taraftan tabii mühendislik tatmini açısından da benim çok hoşuma gider. Yani ruhunu benim yazdığım, yani programını benim yazdığım bir makinenin, bir binanın, bir cihazın benden bağımsız olarak ellerime bıraktığımda kendi kendine karar veriyor olması, bir şeyleri çalıştırıyor olması çok heyecan verici bir şey. Yani herhalde diğer arkadaşlarımız da bundan çok hoşlanıyordur. Bir de bunun tabii dünyanın her yerinde çalışıyor olması çok tatmin edici bir şey. Ama diğer taraftan da dünyanın her yerine hizmet vermek, servis vermek zorundayız. Gecenin yarısı arkadaşlarımız bazen devreye alımlar yapıyorlar. Ama çok güzel bir iş yapıyoruz diye düşünüyorum. Eliar Ar-Ge Merkezi. Bizim Ar-Ge Merkezi faaliyetlerimizden bahsedebilir misiniz bizlere? Ne tür projeler yapıyoruz? Neler gerçekleştiriyoruz? Bizim merkez binamızdaki 3 kat
Ar-Ge merkezi olarak çalışıyor. Ar-Ge merkezinde şu andaki faaliyet alanlarımızla ilgili makineler, cihazlar, yazılımlar geliştiriyoruz. Yeni özellikler katıyoruz sistemlerimize. Ama bunları da disiplin olarak bakarsak yazılım, elektronik, mekanik Ar-Ge'ler yapıyoruz burada. Amacımız tabii bunu daha da geliştirmek, yani daha da farklı alanlarda, farklı sektörlerde, farklı disiplinler kullanarak başka çalışmalar da yapmak istiyoruz. Ama bugüne kadar bu alanda kaldık. Bunu inşallah genişleteceğiz. Temel bilimlerde de hala biz de uğraşıyoruz. Zaman zaman matematik, fizik, kimyanın derinliklerine birlikte dalabiliyoruz arkadaşlarla. Yeni bir takım çözümler geliştirebilmek için, yeni sensörler geliştirebilmek için bunlarla mutlulukla çalışıyoruz. Bu arada şunu da hatırlatayım. Eliar geçen sene Ar-Ge konusunda en fazla yatırım yapan ilk 7 şirket arasına girdi. Elektrik elektronik alanında. Elektrik elektronik alanında, evet. Doğru. Sürdürülebilirlik temasıyla ilgili düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Sürdürülebilir, temiz bir dünya için bizler neler yapıyoruz? Bu konunun önemi hakkında bizleri nasıl aydınlatabilirsiniz? Bunlarla ilgili de görüşlerinizi merak ediyoruz. Şimdi artık hakikaten firmalarda bu farkındalık gelişti. Denetimler de arttı. Hatta firmalar üstü bazı kuruluşlar firmaları bu açıdan notluyor da. Bizi de mesela notluyorlar bu açıdan. Ama tabii biz 40 yıllık çalışmamız süresince hep bunları gerekli olduğu için yaptık zaten. Bu Ar-Ge çalışmaları içinde böyle, kalite standartlarını tutturmak için de öyle. Mesela Türkiye'de pek hiçbir firmada yokken 90'lı yıllarda bizde mesela EMC testi yapan cihazımız vardı. Yani bu tür şeyler hep biz öncü olduk. Sürdürülebilirlik konusunda da 40 yıl önce de aynı düşüncedeydik. Arkadaşlarımız 40 yıl önce de kullandığımız ambalajlara dikkat ederlerdi. İşte şunu kullanmayalım, bunun zararı var vesaire diye dikkat ederlerdi. Şimdi hala benim, Mehmet'in aşırı hassasiyeti var. Klimanın derecesini çok düşürdün yahut da işte ısıtma şeyini çok arttırdın diye bazen aşırı tepki verebiliyoruz. Hani o cimrilikten değil. Çünkü biz şunu biliyoruz ki parasını verdiğimiz her şey her zaman bizim olmayabilir. Yani ben bunun parasını veriyorum, kullanabilirim. Bu işte geçerli değil. O nedenle elektriğin parasını veriyorsak bile dikkatli kullanmamız lazım. Suyun parasını veriyorsak bile dikkatli kullanmamız lazım. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve artık şeylere de bakmaya başladık her yıl. Bizim her atölyemiz, her fabrikamız, her yerleşim yerimizde bunlar ne kadar kullanılıyor? Geçen sene ne kadardı? Şimdi ne kadar? Bir artış var mı? Bunu azaltmak için ne yapabiliriz gibi. Gene atıkları minimize etmek için bunların hepsini kayıt altına alıp daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da kendi elektriğimizi de üretmeye çalışıyoruz. Mesela merkez binamızın çatısında 29 megawatt saat gücünde bir güneş enerji sistemi kurduk. Gayet de memnunuz, güzel çalışıyor ve yaz aylarında bizim merkez binamızın hemen hemen bütün elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Kış aylarında biraz tabii farklı. Ama hayal ediyoruz mesela keşke yakın bir zamanda Türkiye'nin iyi güneş gören yerlerinden birine de bir güneş çiftliği kursak ve oradan elde edilen elektrikle de bütün fabrikalarımızı enerjilendirsek, böylece sıfır elektrik kullansak. Biz şu anda şey diyoruz kendimize, elektrik tüketmeden Ar-Ge yapabilen bir şirketiz biz. Güneş enerjisiyle Ar-Ge yapıyoruz diye söyleyebiliyoruz. Dikkat ediyoruz yani bunlara da. 40 yıldır ettiğimiz gibi gene ediyoruz. Diğer taraftan şu da var. Biz otomasyon yapıyoruz. Endüstri otomasyon yapıyoruz. Aslında endüstri otomasyonun amaçlarından bir tanesi de
tüketimi optimize etmek, çevre kirliliğini minimize etmek. Dolayısıyla bizim aslında zaten işimiz mümkün olduğunca hizmet ettiğimiz sektörlerdeki atıkları azaltmak, tüketimlerini düşürmek. Buna birkaç örnek verebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi optik bir sensörümüz var. Bu sensör mesela tekstil yıkama işlerinde çalkalama sayısını optimize ediyor. Bu sayede de su israfını engelliyor. Fazla elektrik harcamayı engelliyor. Bunun gibi. Son olarak da bir 40 yıllık geçmişimizin üzerine bir 20 yıl sonrasını öngörecek olsaydınız neler düşünürdünüz? Bunları da paylaşabilirseniz mutlu oluruz. Biz Eliar'ın 20 yıl, 40 yıl, 60 yıl yaşamasını isteriz. Bunun için de çalışıyoruz bir taraftan. Kafa yoruyoruz. Eliar bizden sonra nasıl büyümeye devam edebilir? Nasıl ilerleyebilir? Bunun kurallarını oluşturmaya, bunun doğru yapısının ne olacağını bulmaya çalışıyoruz. Yani hedeflerimizden bir tanesi de bu. İstiyoruz ki bizim bugüne kadar getirdiğimiz bayrağı arkadaşlarımıza devredelim. Onlar da sonraki nesle bu bayrağı aynı şekilde devretsinler. Çünkü bunlar ülkenin yaratılmış değerleri. Bu devam etsin. Ülkeye para kazandırsın, döviz kazandırsın, ihracat yaptırsın. Onu istiyoruz. Hayalimiz o. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Güzel sohbetleriniz için tekrar teşekkür eder. Böylece hatırlamış olduk. 40 yılı bir bana hatırlatmış da oldunuz. İyi de oldu. Hafızam tazelendi. Bizler teşekkür çok keyif ederiz. aldık sizleri dinlemekten. İnşallah dinleyenler de aynı keyfi alır. Sıkılmadan dinlerler. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.